Koca bir seneyi yedik bitirdik. Nasıl olduğunu hiçbir şekilde anlamadım ama şu an yılın en sevdiğim zamanındayız. Burası kesin ve gerçekten bunu sindire sindire yaşamayı çok seviyorum. Size o yüzden güzel bir liste hazırladım. Burada sevdiklerinize alabileceğiniz bir sürü hediye bulabilirsiniz. Bence alışverişe çıkmadan önce kesinlikle izlemeniz gereken bir video bu arada. Hoş geldin. Şöyle arkana yaslan, yanına bir kahve çay bir şey al ve başlıyoruz. İpek'in hediye listesi. Film geceleri organize etmeyi seviyor musunuz? Aslında soruyu şöyle düzelteyim. Sevmeyen var mı? Tamam işte bence yok. O zaman bu hediye mükemmel. Projektör. Gerçekten son zamanlarda çok fazla baktığım bir şey oldu. Bence güzel bir fikir. Hem evde duvara yansıtarak güzel bir sinema ortamı oluşturabilirsiniz. Hem bu soğuklar geçtikten sonra diyelim dışarıda güzel bir alanda açık hava sineması keyfi yapabilirsiniz. Bu somut bir hediye ama aslında hissettirdiği her şey biraz nostaljik, biraz tatlı, biraz romantik olduğu için aynı zamanda güzel anlar da hediye etmiş oluyorsunuz. Topluca oynanan oyunları oldum olası sevmişimdir. Bunlardan bir tanesi de Monopoly. Eğer büyük bir arkadaş grubunuz ya da aileniz varsa şöyle kalabalık gerçekten harika bir hediye olabilir. Yılbaşı zamanı tabii ki çam ağacı zamanı ama o plastik çam ağaçları dışında IKEA'nın çok güzel gerçek ağaçları var. Bunlar da bence hediye listesine girmeyi hak ediyorlar çünkü bütün yıl sizinle kalabilirler. Bu güzel yılbaşı ağaçlarını süslemek için çok tatlı süsler de var. Bunların bir de kişiselleştirilmiş olanları var. Onları da çok beğeniyorum. Bir fotoğrafla kişiselleştirebilirsiniz. Onun dışında şu yeni çıkan toplar da çok tatlı görünüyor. Mutfakların en çok sevilen köşesi artık kahve köşesi olmaya başladı. Birçok mutfakta görüyorum. Kahveye özel ayrılmış bir alan var. İşte bu alanı süsleyebilmek için, dekore edebilmek için çok güzel posterler var. Birkaç tane benim sevdiklerimden naçizane paylaşacağım. Gerçekten çok esprili olanlar da var, romantik olanlar da var. Artık hediye edeceğiniz kişiye hangisi daha çok beğenirse. Bir de çok güzel bir kahve makinesi paylaşmak istiyorum sizinle. Çok vintage görünümlü. Gerçekten baktığımız zaman 1950'lerde sanki kahve yapıyormuş gibi hissettirecek şu makinalarda bu aralar gerçekten gözdelerim arasında. Evdeki ışıklandırmaları da çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi IKEA'nın Hektar modeli. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evde hem ışıklandırmaya yarıyor hem de dekoratif görünüyor bence. Klasik küçük siyah çanta bence her kadının olmazsa olmazı. Bu modellerden en çok beğendiğim Guess'in şu modeli olacak ki onu da paylaşmak istiyorum. Aslında çok fazla saat kullanan biri değilim ama Guess'in mağazasında gezerken bir de şu saate rastladım. Gerçekten çok güzeldi. Onu da o yüzden listeye almadan edemedim. Mini Nova modeli. Bu aralar kordonu deri olan saatleri daha çok gözüm kayıyor. Aslında eskiden tam tersiydi. O yüzden şimdilik bunu da hediye listeme alayım dedim. Christmas'ta en güzel hediyelerden biri ise bizi sıcak tutacak şeyler kesinlikle. Bunlardan bir tanesi yün ceketler, yün kazaklar çok beğeniyorum. Bu aralar şu model gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ve bunun fiyatını gördükten sonra dedim ki ne kadar pahalı, asla almam. Ama tabii ki annem var benim yani. Zaten almama gerek yok. Hemen bir alo diyorum. İstediğim modeli gönderiyorum ve yapıyor. Şu an örülme aşamasında annemden bana çok tatlı bir Christmas hediyesi olacak bu. Kışın gerçekten en çok kullandığım objelerden bir tanesi su torbası oluyor. O yüzden onu da bu listeye almadan edemedim. Çok güzel bir hediyeydi babamdan bana. Babam böyle hediyeler vermeyi sever. Beni sıcak tutan şeyler. O yüzden bu listeye de bu sene almak istedim. Şimdi söyleyeceğim hediye bence çok zamansız bir hediye. Çok güzel bir hediye ve bence bütün Türk kadınlarını mutlu edecektir. Ay yıldızlı bir kolye. Gerçekten çok şık bir hediye olur. Zaten şu an bende de var. Kocişimin hediyesi. Bence güzel bir hediye. Aklınızda olsun diye bu sene onu da listeye eklemek istedim. Takılardan devam edeyim madem öyle. Bu aralar doğal taşlara gerçekten büyük bir merak sardım. Hatta dayanamadım, kendime bir tane yüzük aldım. Şu yeşil yüzüğüm gerçekten beni birçok şeyden koruduğunu düşünüyorum. Tabii hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Bakmanız gerekiyor. Hediye etmek istediğiniz kişiye göre hangisi daha iyi olur ya da eğer kendiniz almak istiyorsanız. Ben biraz bir araştırmasını yaptım ve bence bana uygun olan buydu. Turkuaz taşı. Onun dışında bir de kaplan gözü vardı. İkisi arasında kalmıştım ama kaplan gözünü de eğer bulursam bir bilekliğini falan almak istiyorum. Gerçekten bence çok işe yarıyor. Bunu eğer kişi üzerinde takmayı sevmiyorsa alacağınız kişi aslında büyük bir taş halinde evine falan da hediye edebilirsiniz. Çünkü insanlar evlerinin de enerjisini korumak için eve dekor olarak bu şekilde büyük taşlar alabiliyorlar. Aklınızda olsun. Yani bütün yeni yılla ilgili dileklerinizi ve korumacılığınızı bu hediyeyle gösterebilirsiniz. Korumacılık deyince aklıma gelen başka bir şey kötü rüyalardan korumak için kesinlikle düş kapanı. Düş kapanlarını çok seviyorum. Çok aşırı dekoratif buluyorum. Kendim de kullanıyorum. Onun daha büyükleri var. Bence öyle güzel bir şey alabilirsiniz ve gerçekten aldığınız kişi çok mutlu olacak. Bir kahveyle güzel bir kitap okumak gerçekten çok zevkli oluyor. İşte o yüzden bu sefer hediye listeme kitapları da aldım. Çok sevdiğim bir yazarın 3 tane kitabını seçtim. Bence kışa uygun hediyeler olur. Yıldızlı Gece, Alaska Tatili ve Bir Kış Rüyası. Aslında daha farklı setler de var hazır bulabileceğiniz ama ben kışa uygun olur diye bu üçünü birlikte alıp hediye etmek isterdim. Diğer bir kitap önerisi ise bence zamansız yaz kış okunabilir diye düşünüyorum.
düşünüyorum. Yanlışlıkla aşık oldum. Kimin ya bu kitap? Neyse bir bakarsınız. Ben nostaljik şeyleri çok seviyorum. O yüzden buraya çok tatlı, çok güzel nostaljik bir şey de ekledim. Bu bir şamdan ama duvar şamdanı. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok küçük bir obje ama evinizin havasını bir anda değiştirebilecek bir şey. Yani ışıkları kapatıp mumları oraya koyup yaktığınızı düşünün. Gerçekten çok harika olur. Aklıma hep Heidi çizgi filmi geliyor. Orada Sebastian vardı hatırlıyorsanız eğer. Ve böyle lamba, yani şu anki bizim avize diye bildiğimiz şeylerin her biri böyle mumlarla çevrili oluyordu. Akşam olduğunda ise Sebastian gidip onları böyle bir şamdanların üzerini kapatacak bir şey vardı oksijensiz kalsın diye. Onlarla tek tek kapatıyordu. Aklıma sürekli o geliyor. Gerçekten o zamanlarda yaşamayı çok isterdim. Belki de zaten yaşamışımdır. O yüzden böyle bir özlemim vardır. Kişiselleştirilmiş hediyeleri de çok seviyorum. Bu sıralar sık sık karşıma çıkan kişiselleştirilmiş hediyelerden bir tanesi sweatshirtlerin üzerine istediğiniz desenleri yapan kişiler var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Sevdiğiniz bir cümleyi yazabiliyorlar. Aile fotoğrafınızı dikebiliyorlar ya da herhangi bir animeden istediğiniz bir kareyi dikebiliyorlar. Bunlar baskı olmadığı için, dikiş olduğu için çok da kaliteli. Yıkadığınızda falan da hiçbir şey olmuyor. Bence harika bir hediye ve kişiye özel bir hediye olur. Bu videoyu çekmeden önce liste yapıyordum ve eşimle konuştum. Dedim ki ona liste yapıyorum şu anda ama senin eklemek istediğin bir şey var mı? Sizce ne ekledi? Metal dedektör. Bu da aklınızda olsun. Eğer metal dedektör aldığınızda mutlu olacak birini tanıyorsanız, ki bu gerçekten çok düşük bir yüzdedir ama gerçekten güzel bir hediye olabilir. Ama tabii ki düşük bir yüzdeyi mutlu eder. Eşimin söylediği ikinci fikir bence diğerlerini daha çok mutlu eder. O da masaj aleti ama böyle profesyonel, kasların altına falan giren masaj aletleri var arkadaşlar. İşte onlardan bahsediyoruz. Gerçekten bu da harika bir hediye olurdu. O yorgun, uzun iş günlerinizden sonra omuzlar kasılmış falan öyle düşünün. Bence herkes gerçekten böyle bir masaj aleti evinde bulunsun ister. Biraz da kişisel bakımla ilgili konuşalım. Çünkü bu sene gerçekten bu konuda kendimi aşmış durumdayım. Bayağı bir şeyler araştırdım ve beğendiğim birkaç tane ürün var. Bunlar da kişisel bakıma önem veren biri için gerçekten harika hediyeler olur. Beauty of Josiah'nın çok güzel bir anti-aging seti var. Gerçekten bayılıyorum bu sete. Hem güzel bir gözaltı kremi hem de çok güzel bir cilt serumu. Son zamanlarda ikili cilt temizliğine çok önem vermeye başladım ve bu marka benim çok dikkatimi çekiyor. Sürekli karşıma çıkıyor. Galiba kendime yılbaşında bu markanın ikili temizleyicisini hediye edeceğim. Maske seti de harika bir hediye olur. Biz kendimize bakmayı seven kadınlarız. O yüzden gerçekten bu hediyeyi ciddi düşünün derim. Anarium markasının şöyle 2 tane seti var. Ben şunu seçmiştim. Gerçekten çok da beğendim. Hala da kullanıyorum. Onun dışında denemek istediğim Mixon markasının birkaç tane kağıt maskesini de yana bırakıyorum. Yüz masajının önemini geçtiğimiz sene bence yeterince anladım. O yüzden tekrar bunu da hediye listeme eklemek istiyorum. Yüz masajı yapabilmek için değişik aletler ve taşlar var. Bunlardan güzel bir set oluşturup sevdiğiniz kişiye hediye edebilirsiniz. Geçen seneki listede çok tatlı bir kulaklık vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama JBL'den muhteşem bir şeydi. Baktığınız zaman mutlu olursunuz. Hani öyle bir şey. Ben aslında bu sene onu tekrar listeme yazmıştım. Ama sonra bana hediye edildi. Canım ablamdan çok tatlı bir hediye. O yüzden ben kendi listemden çıkarsam da bu listeye bu sene tekrar eklemek istiyorum. Çünkü siz henüz hala kimseye hediye etmediyseniz ya da birileri size hediye etsin istiyorsanız bu videoyu gönderin ve bekleyin. Şimdiki hediyelerim biraz sizi güldürebilir. Ben eskiden çok fazla gecenin 1 saati 2'de 3'te mesela ya makarna ya ramen bir şeyler yapıyordum ve onları yerken bir şeyler izliyordum. Gerçekten böyle bir özelliğim vardı ve bu istenmeyen kilolara tabii ki de sebep oluyordu. Şimdi bahsedeceğim bu hediyeden bir tanesi kilo aldırırken bir tanesi kilo verdiriyor. İlki ramen kasesi. Bu kase evde çok rahat kullanılabildiği gibi dışarıda da çok rahat kullanılabiliyor. Böyle süzgeç kısmı var. Hatta sonrasında bir şeyler izlerken yardım dedim ya, telefonunuzu dayayabileceğiniz bir kısmı bile var. Gerçekten mükemmel düşünmüşler. İkincisi ise Dr. Lozareda'nın magneti. Evet, yaptım mı bunu? Ekledim mi bunu ben bu listeye? Ekledim arkadaşlar. Bu doktor çok meşhur bir doktor. Belki birçoğunuz biliyordur. Çok güzel bir şovda harika bir iş yapıyor ama dili gerçekten sivri. Bir yandan da bana çok minnoş bir dede gibi geliyor. O yüzden seviyorum ve cümleleri falan beni bazen bilmiyorum. Sanki reality show izlemiyorum da çok komik bir şey izliyormuşum gibi hissettiriyor. Mesela en çok sevdiğim cümlelerinden biri şu Margaret'te yazan. Ben sık sık su içmeyi unutuyorum. Evet, bunu yapıyorum. O yüzden de gün içerisinde 2 litreyi tamamlayamıyorum. En son yaptığım işbirliklerinden birinde bana gelen şu mataralar var ya büyük.
O gerçekten çok işime yaradı. Evde bile sürekli onu fulluyorum ve onunla su içiyorum. Bittikçe dolduruyorum arkadaşlar. Bence bu da yılbaşı için çok güzel bir hediye olur. Biliyorsunuz aslında cildimizin güzelliği ve sağlığı da buna bağlı. Yani birçok şey buna bağlı. Nasıl unutuyorum, nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten benim çok işime yaradığı için onu da bu listeye eklemek istedim. FJ Bottle'dan böyle bir şey alabilirsiniz. Değişik güzel duvar aynaları da gerçekten harika bir hediye olur. Hem kişiye hediye etmiş olursunuz hem de evinde harika bir dekor olarak kalır. Yılbaşı için hediye fikirlerim bunlardı. Umuyorum beğenerek izlemişsinizdir ve umarım size yardımcı olabilmişimdir. En azından alışverişe çıkmadan önce. Peki siz en çok içlenen hangisi size hediye edilse mutlu olurdunuz? Onu da mutlaka yorumlarda yazın. Ve çıkmadan 2025'te birlikte olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.